Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Bugün sizlere dışa hareketli fön nasıl çekilir? Fön çekerken ilk önce saçı iyicene kurutuyorum. Nemini alıyorum. Nemini aldıktan sonra saçı ortadan ikiye ayırıyorum. Ne çok kalın ne çok ince bir şekilde yatay bir ayrım oluşturup fön makinesiyle ilk önce gördüğünüz gibi saçın üst tarafından yarıya kadar saçı eziyorum ve sonra saçın alt tarafından da yine aynı şekilde saçı fön tutuyorum, eziyorum. Dip kısmını ezdikten sonra yani düzleştirdikten sonra metal fırçayla, burada metal fırça kullanıyorum, kalın bir metal fırça kullanıyorum, dışa doğru en az 5-10 kere gördüğünüz gibi burada fırçayı ve fönü aynı şekilde fırçayı dışa doğru döndürerek uyguluyorum. Uyguladıktan sonra her seferinde dıştan böyle içten dışa doğru saçı sararak bir fön makinesiyle aynı şekilde tutuyorum ve bırakıyorum. Şimdi ikinci bölüme geçtim. İkinci bölümde de aynı şekilde saçın üst kısmından diplerini ilk önce düzleştiriyorum. Burada fön makinesi saçı çok fazla yapıştırmadan yani 1 santim geride kalacak yani havada kalacak şekilde fönü tutuyorum. Yine alttan da aynı şekilde saçın dibini iyice düzleştiriyorum. Burada saçın dibi kırışık olmaması lazım, pürüzsüz olması gerekiyor. Sonra fırçayı üst taraftan gördüğünüz gibi tutarak 2-3 kere dışa doğru çekiyorum. Sonra fırçayı dıştan sarıyorum. Gördüğünüz gibi sarım şekli yapıyorum. Saçı fırçaya doluyorum. Doladıktan sonra fön makinesiyle saçın fırçayla saçın arasındaki orta kısmına 1 saniye şeklinde tutuyorum. Metal fırçanın ısınmasını sağlıyorum. Burada saçın uç kısmını dışa doğru hareketlendirmesini sağlıyor. Yine aynı şekilde sarıyorum. Her seferinde 2-3 kere böyle uyguladıktan sonra e, alt kısmından tekrardan dışa doğru hareketlendiriyorum. Bu işlemi düzenli sizin göz kararınıza kalmış. İyice hareketlendikten sonra hani o şekli dışa doğru hareketli şekli aldıktan sonra bir sonraki parçaya geçebilirsiniz. Burada arka kısmında yine aynı şekilde uyguluyorum. Dışa doğru uygulamadan önce saçın dibini iyicene düzleştiriyorum. Sonra alt kısmından da aynı şekilde düzleştiriyorum. Sonra üst taraftan gördüğünüz gibi fırçayı iyi bir şekilde dolayıp saçın dibini iyicene düzleştirdikten sonra fırçayla saçı dışa doğru kendime çekerek e, fön makinesini fırçanın ucuna gelecek şekilde duruyorum ve dışa doğru döndürerek hareketlendiriyorum. Sonra ikinci aşamada saçı fırçaya sarıp belli bir orta kısma kadar geliyorum, doluyorum. Sardıktan sonra fön makinesini tutuyorum. Sonra akabinde 1 saniye bekledikten sonra tekrardan dışa doğru 3-4 kere, 5 kere hani şeye göre sizin göz kararınıza göre e, ondan sonra şekillendirme işlemini uyguluyorum. Bu işlemi aynı şekilde üst taraftan sardım ve 1 saniye bekledim ve bıraktım. Şimdi yan tarafa geçtim arkadaşlar. Yan tarafta da aynı şekilde uygulayacağım. Yan parçayı aldım. İlk önce alt kısmından saçı biraz düzleştirdim fön makinesiyle. Sonra üst taraftan yine düzleştiriyorum. Saçın dip kısmını düzleştiriyorum. Saçın uç kısımlarına hareket kazandırıyorum burada. Sonra alt kısmından fırça ile fön dışa doğru hareket etmek için aynı senkronizasyon
şeklinde aynı anda fırça ile fönü yukarı doğru döndürerek uç kısmını dışa doğru hareketlendiriyorum. Burada tekrardan dışa doğru, yanları da dışa doğru. Burada bu işlemi bütün saça aynı şekilde uyguluyorum. Hepsini dışa doğru yapıyorum. Sadece ön kısmını içe doğru yapacağım. Hafif düz uygulayacağım. Burada dışa doğru tekrardan sardım fırçaya ve işlemi bitirdim. Şimdi sol tarafı yaptıktan sonra sağ tarafa geçtim arkadaşlar. Enseden yatay bir parça aldım. Saçın ince ve kalınlığına göre siz kendiniz yapabileceğiniz, çok ince almanıza gerek yok. Çünkü ince aldığın zaman saç elektriklenir. Orta kalınlıkta bir ayrım oluşturursanız daha iyi olur. İlk önce saçın dip kısmını düzleştiriyorum. Sonra hem üstten hem alttan aynı şekilde uyguluyorum. Sonra fırçayı saça doluyorum ve kendime doğru çekerek ve fırçayı burada döndürüyorum. Aynı senkronda döndürerek fön makinesiyle fırçanın ucundaki saçı dışa doğru hareketlendirme işlemini uyguluyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra ikinci kademeye geçiyorum. Saçı kademe kademe ayırarak parça parça halinde dışarı doğru hareketlendiriyorum burada. Burada saçın dip kısmını iyi bir şekilde düzleştirmek, yani bizim dediğimiz tabiriyle iyi bir şekilde ezmek gerekiyor. Çünkü saçın dibi pürüzsüz bir şekilde hareketli olursa daha iyi bir sonuç elde etmiş oluruz. Daha kabarmadan saçın uç kısımları daha da hareketli, güzel bir görünüm elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Burada saçın dip kısmını güzel bir şekilde düzleştirmeniz gerekiyor. Dibi düzgün bir şekilde düzleşti mi uç kısmında ona göre daha güzel şekil almasını sağlıyor. Burada dışa doğru sardıktan sonra fırçayı döndürerek dışa yönüne döndürerek sonra saçı fırçaya sarıyorum ve düzenliyorum. Sarıyorum, biraz bekliyorum. Fönle ısı tutuyorum. Metal fırça olduğu için, bu da metal ya da tahta fark etmez. Saçı sardığım zaman dışa doğru hareketlenme meydana geliyor. Fırçanın kalınlığına, inceliğine göre değişiyor. Daha kalın bir fırça kullanırsanız daha hareketli bir dışa doğru hareket kazandırır. Daha ince fırça kullanırsanız daha dalgalı, yoğun dalga elde etmiş olursunuz. Burada saçın fırçadaki kalınlık ve incelik olarak farklılık gösterir. Uçlardaki dalgalanma işleminin nasıl olacağını, siz hangi fırçayı kullandığınız ona göre değişiyor. İnce fırçayı kullanırsanız daha dalgalı bir görünüm kazanırsınız dışa doğru hareketli olarak. Daha kalın bir fırça kullanırsınız daha az veya daha hafif hareketli saç dalgası kullanırsınız. Yani meydana getirmiş olursunuz burada. Ben burada uygulamış olduğum işlemde uçlarının hafif hareketli olmasını istediğim için kalın bir fırça yardımıyla burada metal fırça kullanıyorum. Metal fırça ısıyı daha iyi yansıttığı için saça burada daha rahat bir işlem meydana geliyor. Bunu da bilginiz olsun. Metal fırça kullandığınızda ısıyı iyi bir şekilde yansıttığı için saç şekillendirmede daha kolay bir işlem yapabilirsiniz. Yan tarafı da dışa doğru hareketlendirdim. Şimdi tepe kısmına geliyorum, gördüğünüz gibi yanı da yaptım. Sonra fırçayı ilk etapta ilk saçın dibine düzleştiriyorum. Burada fönü saça yapıştırmıyorum. 1 santim aralık bırakıyorum. Saça hiçbir şekilde fön çekerken fön makinesini saça yapıştırmayın. Burada saça zarar verebilirsiniz. 1 santim geriden saça
yapıştırmadan fön makinesini tutarsanız hem daha iyi bir sonuç almış olursunuz. Burada gördüğünüz gibi dıştan içten dışa doğru bir sarma işlemi uyguluyorum. Saçı fırçaya sardıktan sonra fön makinesini tutuyorum ve dışa doğru hareketlendiriyorum. Tekrardan sarıyorum. Burada göz kararı, sizin kendi işleminiz önemli. İsterseniz bir kere, iki kere yaparsınız, isterseniz 3-4 kere yaparsınız. Ben de burada uygulamış olduğum teknikte daha iyi bir sonuç alması için biraz daha fazla uyguluyorum. Şimdi tepe kısmına geldim. Tepe kısmında aynı şekilde dışa doğru uyguluyorum. Gördüğünüz gibi bütün saçın hepsini dışa doğru yaptım. Sadece ön kısmı kaldı. Bu ön kısmını da sadece ön kısmını da müşterimizin ön tarafına çekiyorum. Ama burada isterseniz dışa doğru çekersiniz, isterseniz içe doğru çekersiniz. Ben içe doğru bir işlem uygulayacağım. Gördüğünüz gibi dışa hareketli bir görünüm olması için saçı sararak ve saça fön makinesini çok yapıştırmadan 1 santim geriden dışa doğru fırça darbeleriyle şekillendirme işlemi uyguluyorum. Sizler de saç tasarım hizmeti almak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adreslerim olacak. Oradan bana ulaşarak kuaför salonuma gelerek saç kesimi, renklendirme, ombre, röfle, keratin saç bakımı ve diğer kuaförlük hizmetleri konusunda da hizmet alabilirsiniz. Manikür, pedikür hizmetimiz de mevcut. Manikürist arkadaşımız da aynı şekilde sizlere hizmet sağlayabilir. Burada şimdi ön kısma geldik. Ön kısmında aynı şekilde iki parça halinde. Burada önünün hacimli olmasını istiyorsanız ince bir tutam alıyorsunuz. İlk ince tutumu çekiyorum gördüğünüz gibi. Önlerin daha hacimli olması için. İlk üstten, sonra alttan, sonra tekrardan üstten bir düzleştirme işlemi yapıyorum. Sonra öne doğru, hafif içe doğru bir içe doğru şekilde fön işlemime devam ediyorum. Burada saça yapıştırıyormuş gibi görüyorum ama görünüyor ama hiçbir şekilde saça fönü yapıştırmıyorum. 1 santim geriden. Şimdi ilk etapta ilk kısmı düz çektim. İkinci kısmını dışa doğru çekebilirsiniz arkadaşlar. Burada saçın ön kısmını kesmiştim ben. Ön kısımdaki bölümü hafif düz şekilde çekiyorsunuz. Diğer kısmını dışa doğru çekebilirsiniz. Burada saçın ön kısmına geliyorum ve işlemime devam ediyorum. Ön kısımlarını düz bir şekilde hafif içe doğru bir görünüm sağlaması için daha düz hafif uç kısımları içe olacak şekilde fön işlemimi gerçekleştiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arka kısmında, tepe kısmında bir parça kaldı. Gördüğünüz gibi içe doğru yaptığım zaman hafif ön kısımları hacimli oldu. Şimdi bir parça kalmıştı. Onu da dışa doğru uygulayacağım. Sizler de diğer videolarımı izlemek isterseniz kanalımın videolar bölümünde diğer videolarımda izleyebilirsiniz. Birçok kategoride video mevcut. O videolarımda hani ihtiyacınıza göre birçok kategoride videolar üretmekteyim. Sizler de onları izleyebilirsiniz. Videolarımdan haberdar olmak isterseniz de kanalımın bildirim zilini açarsanız ve kanalıma abone olursanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz.
Burada daha sağlıklı bir saçın bozulmaması için ikinci bir kat ikinci ikinci kere bir fön işlemi yapıyorum. Yani iki kat çekiyorum fönü. Bu yüzden de daha sağlam bir fön işlemi oluyor. İlk etapta hemen bozulmuyor. Gördüğünüz gibi kalın kalın parçalar halinde alarak yine dışa doğru hareketli bir şekilde fön işlemimi gerçekleştiriyorum. Kuaför salonum İstanbul Beylikdüzü'ndedir. Sizler de benden hizmet almak isterseniz salonuma gelerek benden saç tasarım hizmeti alabilirsiniz. Burada hareketli fön tasarımı uyguluyorum modelimize. Arkaya çektikten sonra yanı da aynı şekilde dışı doğru uyguluyorum. Modelimizin fön tasarımı hareketli fön tasarımıdır. Dışa doğru hareketli fön tasarımı. Burada kullanmış olduğum fön markası ve fırçasını öğrenmek isterseniz de videonun açıklama kısmına, yorum kısmına belirtirseniz sizlere fönün markasını ve kullanmış olduğum fırça markasını da belirtebilirim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi fön işlemimiz bitti. Daha hareketli bir görünüm olması için soğuk fönle fönün soğuk tarafını açıyorum ve öne doğru atıp fön saçı karıştırıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Karıştırdıktan sonra müşterimiz saçını geriye doğru atıyor. Daha hacimli, hareketli bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi hareketli bir fön tasarımı meydana getirdik arkadaşlar. Sizler de bu tarz bir benim uygulamış olduğum teknikte uygularsanız bu tarz hareketli bir fön tasarımı meydana getirebilirsiniz. Daha sağlıklı bir şekilde. Diğer videolarımı da izlemek isterseniz kanalıma abone olup videolar bölümünde izleyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı da belirtebilirsiniz.